Pek çoğumuz soygun filmlerine bayılıyoruz. Hatta bu konu o kadar çok seviliyor ki La Casa de Papel dünyanın en çok seyredilen ve ilgi gören yapımlarından bir tanesi olarak tüm dünyayı kasıp kavurdu. Genel olarak bu filmlerde tüm planın beyni olan kişi uzun süren çalışmalar sonrasında her şeyi planlıyor. Kendine uzman bir ekip ayarlıyor ve daha sonra her şeyin yolunda gideceğini umarak işe koyuluyorlar. Her ne kadar bunun bir film olduğunu ve muhtemelen her şeyin yolunda gideceğini bilsek de gerçekte böyle bir şeyin olabileceğine pek de ihtimal vermiyoruz. Fakat gerçek soygun hikayelerinin de bu senaryolara çok benzediğini ve tarihte onlarca kez yaşandığını söylesem, ne yazık ki bu listede yer alan her bir soygun gerçek. Şu zamana kadar gerçekleşmiş en büyük ve en tuhaf soygun hikayelerine gelin birlikte göz atalım. İyi seyirler. Brezilya Merkez Bankası soygunu. Brezilya Merkez Bankası'nın Fortaleza şubesi 6-7 Ağustos 2005 tarihinde soyuldu. Soyguncular 69.8 milyon ABD doları değerindeki 164.7 milyon Brezilya realini çalıp aralarında paylaştılar. Çalınan paranın sadece %11'i ele geçirilebildi. Yakalanan soyguncular arkadaşlarını sadece Armadillo, Büyük Patron, Alman, işkenceci gibi kod adlarını bildiklerini, gerçek kimliklerini bilmediklerini söylediler. Paulo Sergio de Souza adıyla bilinen patron görünümlü kişi ise hiç yakalanamadı. Brezilya'nın Merkez Bankası'nın Fortaleza şubesi bir gökdelenin altında bulunuyordu ve kasa dairesi kalınlığı 1 metre olan betonla çepeçevre kaplanmıştı. Soyguncular şubenin 80 metre uzağında bir bina kiralayıp bahçe düzenlemesi yaptıklarını söylediler. Aslında kiraladıkları binadan şubeye 85 metre uzunluğunda bir tünel kazdılar ve tünelden çıkan toprağı bahçelerde kullanılmak üzere kamyonlarla sevk ettiler. Tünel, toprağın 12 metre altında Duque de Caxias Caddesi boyunca kazıldı. Tünel çok lüks tasarlanmıştı. Kereste desteklerle beslenip 3 tarafı branda beziyle güçlendirilmişti. Tünelde klima sistemi, ışıklandırma yapılmış, GPS ve yer haritaları yardımıyla cadde altındaki altyapı tesislerine zarar verilmemişti. Tünelin açılması trafik sesinin yoğun olduğu gündüz saatlerinde sürdürülmüştü. Soygun bitinceye kadar kimsenin haberi olmadı. Çalınan para miktarı o güne göre çok yüksekti ve Guinness Dünya Rekorları arasına girdi. Soygun, şubede kimsenin çalışmadığı cumartesi gecesine denk getirildi. Kasa dairesine alttan girildiği için güvenlik kameraları hiçbir hareket kaydedemedi. Kasadaki yeni banknotlara hiç dokunulmadı. Eskilerin ise tümü alındı. Yeni banknotların seri numaralarının alınmış olacağı kesindi. Çalınan toplam para 3,5 ton ağırlığındaydı. Banknotlar tüneldeki raylı sistemle taşındı. Pazartesi günü işe gelen şube çalışanları soygunu fark ettiler. Soyguncuların 11 araçla ülkenin çeşitli yerlerine dağıldıkları anlaşıldı. Paravan olarak kullanılan binanın içi dışı özel beyaz badanayla boyandığından parmak izi saptanamadı. Sadece bir kullanat cep telefonu kartı ve Paulo Sergio de Souza'nın binayı kiraladığına dair doküman ele geçirildi. Kasım 2005'e kadar polis 13 kişiyi tutukladı. Soygunculardan Davi da Silva 2001 yılında Sao Paulo'daki Carandiru hapishanesinden 107 arkadaşıyla birlikte yine tünel kazarak kaçmıştı. Yakalananların çoğunun Primeiro Comando olarak bilinen mafya mensubu oldukları anlaşıldı. Eski bir banka güvenlik görevlisinden ve polisten yardım alındığı da iddia edildi. Soygun tünelinin inşasının 200.000 ABD dolarından fazlaya mal olacağı ve finansman gerekliliği anlaşıldı. Soyguna doğrudan veya dolaylı biçimde 100'den fazla kişinin katıldığı anlaşılıyordu. Büyük Tren Soygunu. 6 Ekim 1866 tarihinde John ve Simeon Reno kardeşler Amerikan tarihindeki ilk tren soygununu gerçekleştirdiler. Indiana'daki Ohio ve Mississippi demiryolu trenini soyarak 10.000 dolar ve binlerce dolarlık altın kaçırmayı başardılar. Bu o zaman için akıl almaz bir paraydı.
Rino kardeşler az nüfuslu bir yerden geçen bu treni durdurup büyük bir ustalıkla işlerini hallettiler. Elde ettikleri büyük başarıdan sonra Rino kardeşin yeni tren soyma yöntemi Batı'da çok hızlı bir şekilde popüler oldu. Fırsatı kovalayan diğer haydutlar da banka gibi yüksek güvenlikli yerlerdense trenleri soymanın çok daha kolay olacağını fark ettiler. 1866 soygunundan sonra demiryolu şirketleri failleri bulmak için Pinkerton dedektiflerini tuttu ve 1867'nin sonunda John Reno yakalandı. Ocak 1868'de Missouri'de bir ilçe hazinesini soymaktan suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Büyük tren soygunu sırasında Reno kardeşler tarafından vurulan bir gardiyan ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu ölüm bölge halkını kelimenin tam anlamıyla çileden çıkartmıştı. Kardeşler zaten yakalanmış olmalarına rağmen halk bunun yeterli olmadığını düşünüyordu. Yakalanmalarından 5 gün sonra bir grup insan Indiana hapishanesindeki hücrelerini bastı ve kardeşleri yakalayarak onları astılar. Çok kısa süreliğine başarı elde etmiş olan bu soygun her ne kadar korkunç bir şekilde sonuçlanmış olsa da tüm zamanların ilk büyük tren soygunu olarak tarihe geçti ve pek çok azılı suçluya da ilham oldu. Irak Merkez Bankası soygunu 18 Mart 2003 tarihinde gerçekleşmiş olan Irak Merkez Bankası soygunu tüm zamanların en büyük meblağlı soygunu olarak biliniyor. İşin daha da ilginç kısmı bu soygunu ülkenin diktatör yöneticisi olan Saddam Hüseyin'in yapmış olması. 18 Mart 2003 günü sabah saat 4'te Irak Merkez Bankası'nın önüne 3 tane kamyonet park etti ve tereyağından kıl çekermiş gibi tüm ülkenin döviz rezervlerinin 1/4'ünü alıp kaçtılar. Neredeyse 1 milyar doların kaçırılmış olduğu bu soygun Saddam Hüseyin'in oğlu Kusay Hüseyin tarafından yönetildi. Aslında bu akıl almaz soygunu bu kadar inanılmaz yapan pek çok detay bulunuyor. Her şeyden önce 18 Mart 2003 tarihi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal etmesinden tam bir gün önceydi. Tüm dünya tarafından tanınan bir diktatör olan Saddam Hüseyin, Amerika'nın bu hamlesini önceden öğrendi ve hava savaşı başladıktan sonra ülkede istediği gibi dolaşamayacağını biliyordu. İşlerin kendisi için ne kadar zor olabileceğini anladıktan sonra oğlu Kusay Hüseyin'i ikna etti ve Irak Merkez Bankası soygunu gerçekleştirildi. Kusay Hüseyin, babasının el yazısıyla yazdığı bir notla Bağdat'taki Irak Merkez Bankası'na geldi ve 900 milyon ABD dolarının çekilmesini, ayrıca ülkenin kasasından serbest bırakılmasını emretti. Paralar bankanın önüne çekilen kamyonlara yerleştirildi ve soyguncular oradan ayrıldılar. Ayrıca Saddam Hüseyin ülkenin yönetimi hakkında doğrudan kontrole sahip olan bir diktatör olduğundan dolayı bunun yasa dışı olup olmadığı bile bilinmiyordu. İlerleyen günlerde koalisyon güçleri Merkez Bankası'ndan alınan toplam paradan tahmini 650 milyon dolarlık parayı bulmayı başardılar. Para Saddam Hüseyin'in diğer oğlu Uday'ın saraylarının bir tanesinde ele geçirildi. Yeşil Kasa Müzesi soygunu. Yeşil Kasa Müzesi soygunu 2019 yılının Kasım ayında gerçekleşti. Tamamı maskeli olan adamların Yeşil Kasa Müzesi'ne girip 4300'den fazla elmas içeren ve değeri 114 milyon euro olan 21 mücevheri çalmasıyla gerçekleşti. Dikkatlice tasarlanmış olan bu soygundan önce soyguncular müzeyi içerisinde barındıran sarayın ve tüm sokakların elektriğini keserek her yerin karanlık olmasını sağladılar. 25 Kasım sabahı erken saatlerde birkaç kişi mücevherlerin bulunduğu gösterişli mermer ve ayna kaplı odaya girdiler ve cam bir dolabı 30 saniyeden daha kısa bir sürede parçalamayı başardılar. Dolabın içerisinde Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarına ait oldukça değerli ve yeri doldurulamaz eserler bulunuyordu. Apolet, ayakkabı tokası, şapka iğnesi, broşlar, mücevherler, elmastan yapılmış büyük bir gül ve etek düğmeleri gibi değerli eşyaları kısa bir süre zarfında vitrinin içerisinden çıkarttılar. Daha sonra izlerini belli etmemek için etrafa yangın söndürücü köpük sıktılar ve Audi marka arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştılar. Tüm bu soygunun yaklaşık olarak 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiği ortaya çıktı. Kaçan
soyguncular başka bir arabaya geçtiler ve kaçtıkları Audi marka arabayı bir otoparkta ateşe verdiler. Yakalanan şüphelilerden ikisi zaten 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar Kasım 2020 yılında yüzlerce polisin katıldığı bir dizi baskında dahil olmak üzere 40 polis tarafından bir yıl süren soruşturmanın ardından ele geçirildi. Fakat çalınan değerli eşyaların yeri bulunamadı. Yetkililer polisi mücevherlerin bulunduğu yere götürenlere 1,5 milyon euro ödül bile teklif ettiler. National Museum soygunu. 22 Aralık 2000'de biri makineli tüfek tutan 3 adam İsveç Ulusal Müzesi'ne girdi. Güvenliği kaldırdılar ve çalmayı planladıkları sanat eseri için içeri girdiler. Aslında uyguladıkları çok basit bir plan gibi görünüyordu. Tek yaptıkları içeri girmek, güvenlikleri ortadan kaldırmak, istedikleri eserleri almak ve gitmekti. Fakat olay bundan çok daha karmaşıktı ve bu soygun tarihin en ayrıntılı soygunlarından bir tanesiydi. Soygunla aynı zamanda soyguncuların polis kaynaklarını başka bir hedefe yönlendirmek için yerleştirdikleri bombalar nedeniyle kasaba genelinde 2 araba patladı. Ayrıca müdahale ekiplerinin lastiklerini parçalamak gibi bir sürü detay daha düşünülmüştü. Çete, müze güvenliğini korkutmak için en etkili silahların makineli tüfekler olduğunu bilerek içeri makineli tüfeklerle girmişti. Almayı planladıkları tabloları müzeden çabucak çaldıktan sonra kaçış araçları olarak yakınlarda bekleyen bir motorlu tekneye atlayıp hemen uzaklaştılar. Soygun sırasında çalınan tablolar Rembrandt'ın bir otoportresinin yanı sıra Renoir'ın 2 tablosu ve Gardner'in 2 eseriydi. Tüm bu çalınan eserlerin fiyatı 30 ile 36 milyon dolar arasındaydı. Fakat bu tablolar yeniden satılması mümkün olmayan eserlerdi ve kara borsada yoğun bir gözetim altındaydı. Resimler kaybolduktan kısa bir süre sonra müzeye 3 milyon dolarlık bir fidye notu bırakıldı. Bir ay içinde olaya karışanların hepsinin yakalandığı medyaya yansıdı. Çıkan haberlere göre soyguna karışan 10 kişi de tutuklandı. Kuzey Bankası soygunu. Belfast'te gerçekleşmiş olan Kuzey Bankası soygunu, Birleşik Krallık tarihinin en cüretkar hırsızlıklarından bir tanesiydi. Silahlı saldırganlar Donegal meydanındaki karargahın kasalarından 26 milyon sterlin çaldı. Beyaz bir kamyonun içindeki kasalara sessizce yükledi ve gecenin karanlığına doğru yola çıktılar. 19 Aralık 2004 tarihinde bir grup maskeli ve silahlı çete üyesi 2 Kuzey Bankası yöneticisinin Chris Ward ve Kevin McMullen'ın evlerine girdiler. İçeri girmek için polis memuru gibi davranarak adamları ve ailelerini silah zoruyla içeride tuttular. Ailesi evlerinde tutsak kalırken Ward ise McMullen'ın evine transfer edildi. Ward ve McMullen'a pazartesi günü Batı Donegal meydanında işe gitmeleri ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaları söylendi. Aksi takdirde aileleri öldürülecekti. O akşam banka kapandığında 2 adam çete üyelerini yeraltı kasalarına götürdü ve kasaları açtılar. Akşam saat 7'de beyaz bir minibüse nakit dolu kasalar yüklendi. İkinci bir koleksiyon için 1 saat sonra geri döndüler. Soygun sırasında 26 milyon sterline yakın bir para çalındı ve bu Birleşik Krallık tarihindeki en büyük banka hırsızlıklarından bir tanesiydi. Birkaç saat sonra McMullen'ın ormana hapsedilen karısı kaçmayı başardı. Fakat çete olay yerinden çoktan uzaklaşmıştı. Çeteyi bulmak adına aylarca süren hummalı bir çalışma yapıldı. Toplamda 10 kişi tutuklandı ve soygunla ilgili olarak 3 kişi suçlandı. Bununla birlikte dedektifleri hayal kırıklığına uğratan bir sonuç olarak hiç kimse bu suçtan hüküm giymedi. Societe Generale Bankası soygunu. İncelikle planlanmış bir soygun hikayesi hemen hemen herkesin ilgisini çeker. Societe Generale Bankası soygunu da tam olarak böyle bir hikayeydi ve kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Ülkenin 100 yılın soygununu kendisinin üstlendiğini söyleyen bir kitap yazan Fransız gangster olaydan tam 42 yıl sonra yargılandı. Soygun 1976 yılında Nice'deki lağımlardan banka kasasına tünel kazmak için aylarını harcayan bir çete tarafından gerçekleştirildi. Soyguncular kanalizasyonda ilerlemek için lastik sallar kullandılar ve bankanın bodrum katına 8 metrelik bir tünel kazıp orayı aydınlatmak için yüzlerce metrelik elektrik kablosu kurdular.
Bir hafta sonunda nihayet kasaya girdiler. Neredeyse 200 güvenlik kasasından geçmeyi başardılar ve 46 milyon frank çaldılar. Bütün bir hafta sonu boyunca banka tatil olduğundan dolayı yaptıkları planı hiç kimse fark etmedi. Daha sonra olay açığa çıkınca olay yerinde hiçbir parmak izi bulunmadı. Yalnızca boş şarap şişeleri, yemek artıkları ve sigara izmaritleri bulmayı başardılar. Soygunu daha da unutulmaz kılan ise soyguncuların bıraktığı mesajdı. Duvarda silah olmadan, şiddet olmadan, nefret olmadan yazıyordu. Polis hemen büyük bir araştırmaya başladı. Ama polisin işi hiç de kolay değildi. Çünkü birikimlerinin çalındığını fark eden insanlar banka çalışanlarına hayatı dar ediyordu. Bundan dolayı bir ekibin de çalışanları koruması gerekti. Birkaç hafta sonra pek çok şüpheli yakalandı ve detaylı bir incelemeden sonra suçlular ele geçirildi. Isabella Stewart Gardner Müzesi soygunu. Bu soygun pek çok belgesele konu olmuş ve medya tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış hırsızlık hikayelerinden bir tanesi. Sadece 81 dakikada gerçekleşmiş olan bu soygun arkasında toparlanması çok güç bir enkaz bıraktı. 18 Mart 1990 tarihinde erken saatlerde bir polis aracı müzenin girişine park etti. Üniformalı iki adam müzenin ziline bastılar ve güvenlik görevlisine bir ihbar üzerine geldiklerini söylediler. Bundan dolayı da içeriye girmek istediler. Normalde kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyordu. Fakat polis olduklarından dolayı güvenlik görevlisi protokolü bozdu ve içeriye girmelerine izin verdi. Kısa süre içerisinde sahte polis memurları güvenlik görevlilerini müzenin bodrum katına kelepçelediler ve soyguna başladılar. Hırsızlar yalnızca 81 dakika içerisinde 13 farklı eseri alıp ortadan kaybolmayı başardılar. Müzede hareket dedektörleri bulunuyordu. Bu sayede soygundan sonra hırsızların hareketleri incelenebildi. Müzedeki en değerli sanat eserleri Hollanda odasında bulunuyordu ve çalınan eserlerin birçoğu da buradan alınmıştı. Rembrandt ve Vermeer gibi ünlü sanatçıların eserleri çalınmıştı. Gece yarısı saat 2:45'te soygunu bitiren hırsızlar arabalarına binip uzaklaştılar. Sabah 8:15'te müzeye polis gelene kadar güvenlik görevlileri bodrum katında kelepçeli bir şekilde beklemek zorunda kaldılar. Ne yazık ki FBI ve Amerika Birleşik Devletleri savcılığının çalışmalarına rağmen eserler bulunamadı. Isabella Stewart Gardner Müzesi hala çalınan eserlerin güvenli bir şekilde geri getirilmesini bekliyor ve getirecek kişilere 10 milyon dolarlık bir ödül sunuyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta içerisinde işkenceden kaçabilmek için ölmeyi tercih edenlerin olduğu dünyanın en tehlikeli 8 hapishanesini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.